Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteği ve Mekanda Adalet Derneği ile işbirliği içinde sunduğumuz haftalık kent manzaralarına, kent bültenine hoş geldiniz. Bu haftanın rasathanesine geçen haftadan kalma bir haberle başlıyoruz. Geçen hafta bu bülteni hazırlarken gelişmeler yaşanmaya başlamıştı ve sonunda bülten yayına girdiğinde süreç tamamlandı ve HDP'nin elindeki son il belediyesi olan Kars'ta da Ayhan Bilgen gözaltına alınıp sonra tutuklanıp belediye yönetimine Kars valisi kayyum olarak atandı. Bu konuda 4 Ekim Pazar günü Gazete Duvar'da bir yazı kalemi alan Berrin Sönmez, 65 belediyeden, yani Mart 2019 seçimlerinde seçmenlerin oyuyla yönetime gelen 65 belediyeden şu anda partinin yönetiminde sadece 6 belediye kaldığını ve bu belediyelerden de 4'ünün ilçe, ikisinin belde belediyesi olduğunun altını çizerek aslında yerelde seçim usulüne son veriliyor olabilir mi diye bir meşru soru sordu. Fakat aslında söz konusu olan sadece bir seçim usulünün askıya alınması değil, genel olarak anayasanın temel ilkelerinden olan yerinden yönetim ilkesinin ihlal edilmesi gibi geliyor bana. Çünkü anayasamız, 1982 Anayasası'nın hala geçerlikte olan maddesi, mahalli idareleri il, belde ve köy halkının, il, belediye ve köy halkının mali müşterek ihtiyaçlarını kanunla belirlenmiş esaslar çerçevesinde veren ve karar organları seçimle başa gelmiş kamu tüzel kişilikleri olarak tanımlar. Dolayısıyla karar organlarının seçimle gelmesi sadece bir belirlenme metodu değil, mahalli idareler teşkilatının yerinden yönetim ilkesinin temel unsurlarından biridir. Belediye başkanının, seçmenlerin oyuyla gelmiş belediye başkanının görevden alınması, bu olabilir. Bunun ne şekillerde, hangi koşullarda olacağı da yasayla tarif edilmiştir. Ama bu durumda nasıl bir görev değişikliğinin yapılacağı da aynı maddede var. Buna göre vekaleten yürütülebilir. Belediye meclisi yeni bir başkan seçebilir veya yerel seçimler yenilenebilir. Fakat bütün bunların dışında hiç aslında zikredilmeyen, olağanüstü hal dönemindeki bir maddeyle, bir düzenlemeyle mümkün kılınan kayyum atamaları sadece yürütmeyi değil, aynı zamanda işlevsiz kılınan, feshedilen veya askıya alınan belediye meclislerinin varlığıyla tamamen ihlal edilmiş oluyor. Bu durum dolayısıyla bir partinin cezalandırılması değil, aslında anayasanın temel bir ilkesinin ihlali anlamına geliyor bence. Göreve gelen, kayyum olarak atanan valinin de ilk icraatının sosyal medya hesaplarını silmiş olması, daha doğrusu sosyal medya mesajlarının silinmiş olduğunu öğreniyoruz. Dolayısıyla bu bültende sık sık eleştirdiğimiz, biraz da dalga geçtiğimiz sosyal medya hesapları, sosyal medya belediyeciliği dediğimiz belediye yaklaşımının etkinliğinin atanmış kayyumların bile önem verdiği bir müessese olduğunu anlıyoruz. Onların da ilk işi yapılan usulsüzlüklere odaklanmak değil, belediyenin sosyal medya hesapları olmuş. Demek ki biz bu sosyal medya hesaplarını dalga geçerek bir vakayı ciddiyetini anlamıyoruz. Tabii sadece aslında bu yerel yönetimlerin, seçmen iradesinin, halk kamuoyu düşüncesinin ihlali böylesine bariz kayyum atamalarıyla olmuyor. Ankara'dan bir gelişme var. Ankara'nın 70 yıllık en kıymetli, en tarihi mekanlarından, mahallelerinden biri olan Saraçoğlu Mahallesi de kentin gündemindeydi, Ankara'nın gündemindeydi. Çok farklı mecralarda bu konu tartışıldı. Bunlardan biri de Ayrancı Gazetesi, burada konuştuğumuz, övgüyle bahsettiğimiz Ayrancı Gazetesi ve Solfa Sol'un da gündemindeydi Saraçoğlu Mahallesi. Orada herkesin, ben bilmiyorum ama Ankaralıların için çok büyük önem taşıdığını anladığım, köklü ağaçları, nostaljik sokaklarıyla, hatta Ankara'nın hafızasının temsil ettiği düşünülen bir mahallede
112 bin metrekarelik bir alan, otellerin, restoranların, dükkanların, göletlerin, dolayısıyla yapının, binanın ve otoparkların olacağı bir kentsel dönüşüm sürecine maruz kalıyormuş. Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı ve Gür Yapı şirketi tarafından orada tamamen bu bahsettiğimiz ruhu silecek, onu yok edecek, dolayısıyla aslında Ankara'nın belleğine müdahale edecek bir süreç devam ediyor. Buna yönelik tepkiler, buna yönelik direniş faaliyetleri sürdüğünü bilgisini verelim. Dolayısıyla sadece oradaki irade bir atamadan öte bu tür merkezi ve oranın doğasını, ruhunu, tarihini, seçmenlerin tercihlerini yok sayan bir anlayışa emanet ediliyor ne yazık ki. Bu Saraçoğlu Mahallesi'nin başına gelen geçen haftanın bir başka gündemini de bize hatırlatıyor. Taksim Meydanı'na dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yarışmanın son düzlüğüne girilmiş. Bunun için yapılan yarışmaya 72'si yerli, 48'i yabancı, 26'sı karma, 126 başvuru yapılmış. Bu projeler içinden 3 tanesi eş değer ödüle layık görülerek halk oylamasına katılmaya hak kazanmış. Bu son aşamada hem belediye yönetiminin eğilimleri hem de halkın oylarıyla Taksim Meydanı'nın bundan sonraki çehresine karar verileceği anlaşılıyor. Bu yarışmalarla ilgili daha önce de konuşmuştuk. Bu yarışmaların ne kadar demokratik olduğu, ne kadar kamusal olduğu, ne kadar katılımcı bir şekilde, katılımcı bir karar sürecini tarif ettiğine dair ben de bir takım soru işaretleri dile getirmiştim. Bu sürece dair Aposto, ben bunu sevgili Zeynep Kadir Beyoğlu'nun paylaşımıyla öğrendim. Kendisi paylaştı bende. Aposto diye yeni tip bir medya haber bülteni mecrası varmış, bir uygulaması varmış ve onlar gerçekten benim çok yararlandığım bir biçimde bu süreci, bu tartışmayı özetlemişler. Farklı uzmanların, farklı akademisyenlerin bu sürece dair görüşleri çok derli toplu bir şekilde bir araya getirilmiş. Burada ilk zikredilen, ilk alıntı yapılan uzman Arkitera'da yazan Meryem Taşdemir'in düşüncesi olmuş. Orada bu tür süreçlere, bu tür kamusal alanların tarifinde ilgili meslek ve bilim insanlarının, bu meslek örgütlerinin, kent savunucularının, emek ve demokrasi güçlerinin bu sürecin dışında bırakılması ve sadece halka rastgele oradan geçen veya orada anlık olarak bulunan halkın görüşüne başvurulmasının çok da demokratik, katılımcı bir süreç olmadığına vurgu yapıyor Meryem Taşdemir. Zaten bu süreçte katılım konusu olan sorunun biz çoktan seçmeli, 3 seçenekten seçmeli bir hale gelmesi bile aslında bütün oranın temsil ettiği anlamların, halkın, kamunun gözünde temsil ettiği kavramların yansıtamayacağını vurguluyor. Bu tür anlamları değerlendirmeye almayan her türlü politikanın, her türlü sürecin çok da demokratik olmadığına vurgu yapıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Celal Abdi Hoca'nın bir tweetine de yer vermiş Aposto. Orada da bu aslında yine sadece bir halk oylamasına gidilmesi, anketvari bir halk oylamasına gitmesinin çok da demokratik olmadığını, çünkü bu değerlendirmeyi hangi kriterlerle yapılacağının muğlak kaldığına vurgu yapıyor ve konunun aslında çöp kovasının rengi olmadığını özellikle vurguluyor. Bu çok önemli. Katılım literatüründe de bunun çok örneği vardır, tartışılır. Yani bizim katılmamız için davet edilen, katılmamız beklenen soru, tercih bir duvarın rengi midir? Bir mekanın mimari projesi midir? Yoksa bir alanın planı mıdır? Bunlar 3 farklı boyutta, 3 farklı iktidar alanlarına işaret eden, 3 farklı önem ihtiva eden kavramlar. Dolayısıyla herhangi bir, daha geçmişte de görmüştük bunu. Yani otobüsün rengini seçmek veya bütün o gelenekten kopan vapurlar arasında birinin tercihini yapmak,
otobüs duraklarının tasarımına karar vermek aslında onu ilgilendiren daha makro politikaların, daha yapısal, daha önemli politikaların yok sayılarak sadece burada bir göstermelik bir katılıma inmesinin aslında çok da demokratik olmayacağına vurgu yapıyor. Yine Korhan Gümüş hocamız da Biyanet'te Taksim Yarışması ve Kamusallık Anlayışı diye bir başlık, bir yazı kaleme alıyor ki kendisi jüri üyesiyken bundan istifa ettiğini de hatırlatalım. Taksim Meydanı'ndaki yarışmanın oraya içkin olan siyasal hafızayla hiçbir ilişki olmadığını, oranın bir gösteri alanı olduğunun tamamen unutulduğunu veya dışında bırakıldığını, dolayısıyla da bunun aslında yeterli tartışılmadan karara bağlanmaya çalıştığını vurgu yapıyor. Ve sonuçta en sonunda Mustafa Batu Kepekçioğlu da aslında bu sürecin sonunda artık Taksim Meydanı'ndan bahsedilemeyeceğini, oranın bir açık alan yığını, bir meydan enkazı, hatta bir meydan cesedi olacağını, dolayısıyla bu yarışmanın meydanı öldürdüğünü ilan ediyor. Bu tür tartışmalar tabii farklı, özellikle Konkur İstanbul'un sorumluları bu eleştirileri birazcık da aslında belden aşağı gelmiş diyeyim. O biçimde cevaplamaya çalışıyorlar, tweetlere cevap vererek en azından. Fakat benim gördüğüm kadarıyla bu sürecin işleyişine ve tasarımına dair çok da ikna edici bir argüman yok. Tam da aynı esnalarda aslında ilginç tabii bu yayını, bu kaydın yayına girdiği tarih itibarıyla da ilginç bir rastlantı. Ankara Garı 10 Ekim katliamının da yıl dönümü bugün ve Ankara Garı Meydanı'nda da bir meydan tasarımı yapıldığını öğreniyoruz. KAPS Mimarlık'tan Pınar Kesim Aktaş projeyi kazanmış. Zamansız Kabuk, Bitmemiş Hikayeler başlıklı bir tasarım projesi ve orada aslında Taksim'de yapılan eleştirilerin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair birçok ipucu varmış gibi geldi. Çünkü Pınar Hanım'ın kendisi de inadına umudu yeşertmeliyiz fikriyle, dolayısıyla o katliamın mirasını umutla taşıyan bir noktadan hareket ettiğini ve bunun içinde ağaç fikrini sarıldığını, ağaç fikrini tasarımın önemli bir bileşeni yaptığını ifade ediyor ve seçilen ağaç da herhangi bir ağaç değil, Ginkgo biloba ağacı. Benim de çok sevdiğim, hikayesinin çok etkilendiğim bir ağaç türüdür. Bir takım bilim adamlarına göre dünya üzerindeki en yaşlı canlı sayılıyor. Hiroşima patlamasından dahi kurtulduğu bilinen mabet ağaç olarak tanınan bir ağaç. Dayanıklılığın, direncin sembolü bir ağaç olduğunu biliyoruz. Bu ağacın etrafına bunu muhafaza eden bir kabuk tasarımı da var. Çünkü bu kabuk işte kaybolan bedenlerin aksine fikirlerin hala hayatta kaldığını, bunları koruyacak kabuklara ihtiyaç duyulduğunu sembolize ediyor. Ve bu kabukların içindeki çatlaklardan bir takım ışık sızacak ve bu da karartılmaya çalışan fikirlerin ışıkla mukabele edilmesine, karanlıkla mücadele etmenin bir aracı olarak düşünülmüş ve patlama anını sıfır noktası olarak seçmişler. Dolayısıyla ekilen ağaçlar patlamadan beri kaç yıl geçtiyse o yaşta ağaçlar olması savunulmuş, düşünülmüş tasarımda. Bütün bu Türkiye gündeminde aslında hoş tabii, yani bu kamusal alanların tasarımının böylesine yoğun tartışmalara, böylesine yoğun yaratım faaliyetlerine konu olması önemli. Bunlarla ilgili bakınırken Avrupa Kamusal Alan Ödülü adlı bir organizasyona rastladım. 2 yılda bir Barcelona Güncel Kültür Merkezi'nin verdiği bir ödül bu. 2 yılda bir veriliyor ve Avrupa'da kamusallığı taşıyan, bu tür işlevler ve anlamlar taşıyan çalışmalar
projeler arasından en iyisine Avrupa Kamusal Alan Ödülü layık görülüyor. Bunun tabii hemen aklınıza bu tür ödülü çok gelişmiş Batı metropollerinin veya kentlerinin aldığını düşünebilirsiniz. Fakat bu ödülün son sahiplerinden biri Tirana. Tirana'nın belediye başkanıyla yapılmış bir mülakata rast geldim ve orada Tirana'nın merkezindeki bu ödülü alan meydanın nasıl tasarlandığını anlatıyor ve orada ilk başta Taksim'e gönderme, Taksim tartışmasında da dile getirdiğimiz gibi orası çok işlek, özellikle otomobil araç trafiğinin çok yoğun olduğu bir alanın dönüştürülmesi söz konusu olmuş. Buna yönelik muhalefetin çok güçlü olacağı bilindiği için baştan itibaren bu projeye sahip çıkacak, o fikri destekleyecek bir kitle yaratmaya çalıştıklarını açıkça vurguluyor Erion Veliaj. Tirana'nın gerçekten beni de şaşırtacak kadar genç bir belediye başkanı. Kendisi de zaten kamusal yurttaş mücadelelerinden gelen bir figür anladığım kadarıyla. Ki eğer yolunuz Arnavutluğa düştüyse oradaki araba merakının, araba sevdasının diyelim ne büyük boyutta olduğunu gözlemişsinizdir sanırım. Orası benim gittiğim dönemde Avrupa'nın ikinci el araçlarının cennetiydi. O süresi dolan araçlar, yani karbon emisyonu açısından artık batılı kentlerde sokağa çıkamayan araçların hepsi sanki Arnavutluk'ta toplanmıştı. Türkiye'ye gelmeyenler tabii. Orada işte Skanderberg meydanının tasarımında bu muhalefeti, yani araç sahiplerinin oranın trafiğe kapatılmasına yönelik muhalefetini engellemek için en başta aileleri, ebeveynleri ve çocukları hedef almışlar. Onlar için orayı işlevsel bir oyun alanı, işlevsel bir kamusal alana dönüştürmüşler ve bu sayede de onlar bunu alıştıkça ve talep ettikçe söz konusu tasarımın amaçladığı araçsızlaştırma sürecinin de bu kamuoyunun desteğiyle daha kolay bir şekilde götürüldüğünü, hatta onların daha fazlasını talep eder hale geldiğini ve şehrin başka yerlerinde de bisiklet yollarının, yaya yollarının da bu sayede gerçekleştirildiğini öğreniyoruz. Hatta Paris 2030 demiştik. Tirana 2030 projesinde de 2 milyon ağaçtan oluşan bir yeşil botanik sınır oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle yeşil alanların bir kent merkezini tümüyle kaplayacağı bir alan düşünülüyor. Aynı mantıkla insanları bu sürecin bir parçası yapmak amacıyla ünlülerin etkinliklerle ağaç dikmesini ve diğerlerinin de özenip bu sürece katılması ve oralara sahip çıkması amaçlanıyor. Dolayısıyla meydanlar kamusal nitelikte oldukları ve bunun korunmasını amaçlayan projelerin, faaliyetlerin en başından itibaren orayla ilgili çevrelerin desteğini almasının mümkün olduğunu Tirana örneğinde görüyoruz. Ve işte bu sayede bu Covid'le her bölümde konuştuğumuz yayalaştırma, bisiklet yolları gibi projelerde çok hızlı bir şekilde gelişebiliyor. Yine bisiklet olmazsa olmaz artık, biliyorsunuz. Bu sefer Le Monde gazetesinde Philippe Bernard'ın bir yazısı yayınlandı ve o bisiklet devriminin gerçekleştiğini ama bunun aslında o kadar da beklediğimiz gibi bir devrim olmadığına dair bir tartışması var. Çünkü bu süreçte, pandemi sürecinde sadece Paris'te bisiklet trafiğinin %67 arttığını, Paris'in bazı akslarında bu artışın %200'lere geldiğini altını çiziyor. Fakat bu bisikletin yaygınlaşması, en popüler seyahat aracı olmasının o trafikte yaşanan düşüncesizlik, kabalık, bencillik gibi davranış kalıplarını engellemediğini, onların bisiklet sürücüleri tarafından tekrar üretildiğini, tıpkı bir otomobil sürücüsünün hoyratlığı içinde bu sefer bisiklet sürücülerinin kural tanımaz, yayalara saygısız biçimde hareket etme eğilimi gösterdiklerine dair bir noktayı vurguluyor.
Bunu daha önce bu elektrikli skuterlarda da konuşmuştuk. Bunlar daha küçücük, o elektrikli aletler bile tehlike yaratabiliyordu. Avrupa metropollerinde bunu gözlemlemiş olabilirsiniz hali hazırda. Yani Berlin'de ben bayağı bazı bisiklet sürücülerinden korktuğumu hatırlıyorum. Bu tartışma içinde bisiklet kullanıcıları federasyonu olduğunu öğrendim Fransa'da. Bu federasyonun önemli ve güncel çalışmalarından biri de Pro Velo'ymuş. Yani bisikleti profesyonel amaçlarla kullananların için bir bröve, bir statü oluşturulmuş ve kullanıcı işverenlerin kendi çalışanı bisikletlilerin hem davranış kalıplarını düzeltmeleri hem de bunu teşvik edip kolaylaştırmaları için izledikleri uygulamaların değerlendirildiği bir süreç. 2 aşamadan oluşuyor. Önce kurumlar kendi öz değerlendirmelerini yapıyorlar. Bisiklete ne kadar önem verdiklerini, teşvik ettiklerini, nasıl bisiklet kullanımını denetlediklerini. Daha sonra da bir dernek tarafından, bu federasyonun üyesi bir dernek tarafından bir dış denetim uygulanıyor ve bu denetimin sonuçlarına göre altın, gümüş veya bronz Pro Velo brövesi veriliyor. Böylece bisiklet dostluğu farklı mertebelerde işletmelere layık görülmeye başlanıyor. Bisiklet yolları, büyük meydan tasarımları, işte görüyorsunuz, Tiran örneğini saymazsak, genellikle gelişmiş ülkelerin varlıklı kentlerinde varlıklı yönetimlerinin başvurabileceği bir yol gibi gözüküyor. Fakat farklı finansman imkanları var. Bunlardan birini paylaşmak istedim. Geçen hafta gözüme çarptı. Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası'nın ortaklığında 4 milyar dolarlık bir fon oluşturulmuş. City Gap Fund diye bir fon ve bu fon bahsettiğimiz gibi finansman ihtiyacındaki büyük ve ekolojik, daha kamusal projeleri desteklemek üzere gelişmekte olan ülkelerin kullanımına sunulmuş. Çok detaylı incelemedim. İlgilenenler, bu tür finansman ihtiyacı duyan ve böylesine projeler geliştirebilecek profesyonel yöneticilerin bakmasında fayda olacağını düşündüğüm bir imkan. City Gap Fund adresi zaten aşağıda bulabilirsiniz. Tabii bu fonlar gelmeden de çok önemli projelere imza atan belediyelerimiz çok şükür ki var. Bunlardan birisi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesine rast geldim. Bodrum Otogarı'nın çatısı tamamen güneş enerjisi panelleriyle donatılmış. Bu Türkiye'deki entegre en büyük kurulum anlamına geliyormuş. 640 kilowattlık bir güce ulaşacak bu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin farklı noktalarda, işte Menteşe'nin mezbahası, Menteşe'nin otogarı veya işte Bodrum'daki hizmet binası gibi farklı hizmet binalarında zaten hayata geçirilmeye başlayan bir uygulamaymış bu güneş enerjisi santralleri. Öyle ki bu toplamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu bu güneş enerjisi terminallerinin 1087 kW'a ulaştığı, bu da aslında hani böyle bir anlam ifade etmiyor tabii bizim gibi sosyal bilimci ya da yurttaşlar için. Bu 1000 hanenin yıllık elektrik tüketimine tekabül eden ve dolayısıyla da aslında 1 milyon liralık kazanç anlamına gelen bir tasarruftan bahsediyoruz. Dolayısıyla gerçekten bunu, hani bu haberi Almanya'dan desem şaşırmazdınız ama Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışması gerçekten hele yılın 300 günü güneşli olan bir Mersin'den bakınca gerçekten imrendirici bir haber. Ekolojinin başka bir boyutuyla bu sefer tekrar yine bültenimizin olmazsa olmaz başlıklarından biri olan tarıma geçelim. Bursa Nilüfer ilçesi Uludağ Üniversitesi ile işbirliği içinde bir toprak etüt çalışmasına başlamış. Anladığım kadarıyla seyyar birimlerden oluşacak ve bu birim Nilüfer ilçesindeki arazilerin detaylı toprak etütlerini
yapacak ve arazi kullanım haritalarını oluşturacakmış. Bu çok önemli. Gerçekten de çok sık görüyoruz. İşte belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin, hatta valiliklerin fidan, hayvan, yem desteklerini, ama en önemli desteklerden biri de çiftçilerin elindeki arazilerin mahiyetini, neye uygun olduğu, neye ihtiyaç duyduğunun yapılması. Böylesine belediyenin, teknik üniversitenin bilimsel imkanlarının bir araya getirilmesi, bu birliktelik bile takdire şayanken, bunun böylesine iddialı bir projeyle hayata geçmesini ben çok kıymetli buluyorum. İlçelerle devam ediyoruz. Nilüfer'den bu sefer İzmir'e, güneye inelim tekrar. Bayraklı'ya gidelim. Bayraklı Belediyesi'nin bir tweetine rastladım. Bu tweette Nisan başından beri ihtiyaç sahibi hemşerilerine 2648 aileye süt, şeftali, et, meyve suyu, kek ve gazlı içecek dağıtılmış. Hani kek, gazlı içecek, onları çok fazla kurcalamayalım isterseniz, ama sebebi öğrendiğimizde anlam taşıyor. Çünkü bu gıda destekleri marketlerden tedarik edilmiş, satın alınmış değil. Onların son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin sevk edilmesi yoluyla olmuş ve bunu da tweetten anlıyoruz. Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda Anonim Şirketi ile işbirliği içinde yapılmış. Ben bu fikri her zaman çok kıymetli bulmama ve bu konuda bilgi arar olduğum halde duymamıştım bu iki oluşumu. Nedir diye baktım. Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda Anonim Şirketi. Gıda Kurtarma Derneği'nin sayfasını açınca Fairy, bu bulaşık deterjan firması olan firmanın çok önemli bir destekçisi olduğunu anlıyoruz. Yani dernek var ama dernek kadar bu ürünün, bu markanın olduğunu görüyoruz sayfalarda. Hemen onunla bağlantılı olarak Fazla Gıda Anonim Şirketi'ne baktığımızda da bu bir şirket ama iş ortakları da çok büyük zincir marketler, üretim firmaları gibi bu tedarik zincirinin çok önemli halkaları. Şimdi bu zaten gıda bankacılığı ne yazık ki Türkiye'de yeteri kadar kullanılmayan bir müessese, bir mekanizma. Çünkü raf ömrü bitmekte olan ürünler ya da sezonu bitmiş giyecekler mesela, perakende firmaları veya marketler için bir yük. Onların yok edilmesi, atılması, geri gönderilmesi, iade edilmesi bir yük. Bunları gıda bankaları üzerinden alınabiliyor. Bunları bağışladıkları zaman gıda bankacılığı yapan derneklere, belediyelere, dernek tüzüğünde yer alması kaydıyla gıda bankacılığı yapan derneklere bunlar vergi muafiyeti getiriyorlar bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla hem ürün ihtiyaç sahibine gidiyor, hem satıcı bundan küçük de olsa maddi menfaat ediliyor. Dolayısıyla çok ideal bir oluşum ama Türkiye'de çok fazla örneğine ben rastlamamıştım. Mutlaka vardır, benim yeteri kadar göremememden kaynaklanıyordur. Oysa bilemediğim için de hep İrlanda'daki Food Cloud örneğini verirdim. Food Cloud İrlanda'da işte aynı mekanizmayla başlayan ama çok büyük bir kendi antropoloru olan, kendi aplikasyonu olan bir oluşum ve geçen sene 7481 ton gıdanın dağıtıldığını, bunun şu anlama geliyor, neredeyse 18 milyon öğün anlamına geliyor ve 7276 tane yardım oluşumunun desteklenmesi anlamına geliyor. 23-24 bin ton karbondioksit emisyonunun engellenmesi anlamına geliyor. İngiltere genelinde, İrlanda'da ve İngiltere'de var çalışmaları. Merkezi İrlanda ve dünyaya da yayılan bir oluşum. Türkiye'de de yani ben Bayraklı'da gördüm ama eminim başka kurumlar bunun uygulamasını yapıyordur. Tabii yani bir yandan da bu tür gıdalar çok yoğun olarak özellikle pandemi sürecinde dağıtıldığını, yardım olarak sunulduğunu biliyoruz. Ama ne hikmetse bunların ihale yoluyla alınması belki daha cazip olabilir. Bayraklı'dayız. İzmir'de kalalım. Çiğli'ye geçelim orada. Çiğli'nin genç belediye başkanı Türkiye'nin
ilk tamamen dijital imar sürecini hayata geçirmiş. Tüm imar planları zaten sayısallaştırılıp elektronik ortama aktarılmış ve bu sayede insanlar plan notlarına kadar planlara ulaşabiliyorlar ve bütün ruhsat işlemlerini e-ruhsat üzerinden e-imza entegrasyonuyla hiç belediyeye gitmeden tamamlamalarını sağlamış. Bu bir Türkiye'de ilk bütün böyle imar planının notlarından ruhsat alana kadar geçen sürecin hiç belediyeye gitmeden, dolayısıyla bir takım kapılarda ilgi beklemeden yapılması bir ilk. Ruhsat yenilemekten yapı kullanım iznine kadar giden sürecin dijitalleştiği bir ilçeden bahsediyoruz. Bu tabii yani baktığınızda Nilüfer, Çiğli, Bayraklı ilçe hepsinin aslında gerçekten bir takım sorunlara çare olmak isteyen belediye başkanları olduğu sürece neler yapabileceğinin göstergesi. Bunların tartışılıp bunların anlatılması, paylaşılması, diğer bölgelere de, illere, belediyelere de ilham vermesi en büyük arzumuz. Bu amaca hizmet etmesini bekleyebileceğimiz bir oluşum var. Kent Araştırmaları Kongresi bu süreçte, bu yayın yapıldığında sanırım tamamlanmış olacak ama internet YouTube kanalı üzerinden bütün bildirilere ulaşılabiliyor. Çok uzun, çok kapsamlı, düzinelerce bildirinin verildiği bir sempozyum. Çok büyük, alanın çok büyük isimlerinin de var. Onları şöyle anlıyoruz. Programda ünvanı olanlar onlar, diğerlerinin ünvanı yok. Bence kimsenin olmaması da fayda var zaten. Ama program çok detaylı ve ama genelde böyle birazcık daha kavramsal, teorik düzeyde kalan başlıklar gözüme çarptı. Yani şöyle bir anda dikkatimi çekti. 50 tane, yani saymayı bıraktım sonra, programda 50 tane V gördüm. İşte kentsel planlama ve katılım, kentsel metruk alanlar ve bilmem ne, ve bilmem ne, ve bilmem ne diye bunun ne anlama geldiğini ben esnafım anlamam ama bilim emekçileri buna söyleyecektir. Fakat çok kıymetli hocaların tartışmalarının da olduğunu görüyoruz. Linkteki YouTube kanalından tartışmaların programa ve içeriğine ulaşmanız mümkün. Ve Bienal'le bitirelim. Bu sefer ilçe belediyesi değil ama il belediyesindeyiz. Çanakkale'deyiz. Çanakkale Belediyesi bu sene 7. Bienali gerçekleştiriliyor. Türkiye'de çok az Bienal var. Sinop Bienalini, İstanbul Bienalini zaten biliyoruz. Çanakkale var. Onun haricinde var mı şu anda anımsayamıyorum. Ama müthiş bir, çok zor bir süreci 7.sini bu şartlar altında gerçekleştirebildikleri için de şapka çıkarmamız gerekiyor. 3 ayrı mekanda yapılıyor, izlenebiliyor ama rezervasyonla gitmeniz gerekiyor pandemi koşulları itibarıyla. Veya 19 Ekim'den sonra bir ay süreyle çevrim için ziyarete de açılacak. Dolayısıyla aklınızda bulunsun. Çanakkale'de değilseniz, hala Çanakkale'de değilseniz, yani herkes oralara bir akın halinde ya İstanbul'dan, ya da rezervasyon yapamadıysanız 19 Ekim'den itibaren internet üzerinden dijital olarak çalışmalara erişebileceksiniz. Bu haftalık bu kadar diyelim. Hepinize sabrınız ve ilginiz için teşekkür edelim. Her hafta olduğu gibi tekrarlayayım. Bu Kültürhane'nin bu ve benzeri çalışmaları sizin desteğinizi talep eder halde, bunun için ya Kültürhane'nin topluluğuna katkı verip çorbada çay kaşığından kepçeye kadar değişen büyüklüklerde katkı verebilirsiniz veya Patreon'umuz olabilirsiniz yukarıdaki link üzerinden, ya da gelip bir acı kahvemizi içebilirsiniz. Bu programın içeriği hakkındaki eleştiri, öneri, tavsiye veya yorumlarınız için de ulas@külturhane.org veya Twitter'dan ulsby üzerinden
başvurabilirsiniz. Bana düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Aynı zamanda çok pek beceremediğim, pek kullanamadığım Instagram hesabını da kent-rasathanesi olarak bu programın Instagram hesabına dönüştürmeye yönelik bir girişimim oldu. Bakalım oradan da bülteni alamadığım ya da günlük olarak dikkatimi çeken haberleri paylaşmaya çalışacağım. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.